Herkese yeniden merhaba. IKEA'dan 7 yıl önce aldığım ve aldıktan sonra da her gün kullandığım, bardak altlığı kullanmadan kupa bardaklarımı rahatça koyduğum, üstüne oje damlatıp asetonla sildiğim, aklınıza gelebilecek her türlü aşındırıcı kimyasalla temizlediğim, yani oldukça hor kullandığım bu IKEA sehpamı dönüştüreceğim. IKEA'dan bir puf almak istiyordum ama puf fiyatları koltuk fiyatlarıyla yarışıyordu. Bu yüzden elimde bulunan bu sehpayı pufa dönüştürmeye karar verdim. Üzerinde sert bir sünger kullanacağım. Böylece de sehpa olarak kullanmaya da devam edebileceğim. Koltukla boyunu eşitlemek için ayaklardan keserek başlıyorum. 13 santim her bir ayağı keseceğim. Kesmek için profesyonel bir aletim yok. Amatör bir kıl testere kullanacağım. Bu yüzden ayağın dört bir tarafından da işaretler alıyorum. Ve kesmeye başladım. Bu aşama inanılmaz uzun sürüyor. Nedeni ise testerenin yeterince güçlü olmaması ve ayakta sunta değil böyle sıkıştırılmış kağıt gibi bir malzemeden. Malzemeyi de bozmamak için oldukça hassas davranıyorum. Bir defada değil de böyle her yüzeyi ayrı ayrı kesiyorum bu yüzden. Kestiğim ayakları da burada görüyorsunuz şu anda. Şimdi gelelim süngere. Sünger bir önceki koltuğumun minderiydi. Ölçüsü biraz büyük. Cetvelle işaretlemek yerine tembel işi yapıp sehpayı süngerin üzerine deviriyorum ve ölçüyü böyle alıyorum. Süngeri kesmek için de tırtıklı bir ekmek bıçağı kullandım ama videoya almamışım o kısmı. Sizin aklınızda bulunsun, normal bıçakla kesilmiyor ya da makasla, tırtıklı bir ekmek bıçağıyla çok güzel kesiliyor. Şimdi de sehpanın üstüne süngeri yapıştıracağım. Bol miktarda yapıştırıcı döküyorum ve sehpanın üstüne süngeri yapıştırıyorum. Sehpanın ortasındaki raf ayaklar kesilince çok aşağıya indi. Bunun da çok kullanışsız olacağını düşündüm. Mesela pufun yanında otururken sürekli ayağım o rafa değecekti. Bu yüzden bu rafı yukarı kaldırmaya karar verdim. Elimde bir matkap ya da delici bir alet olmadığı için tornavidayla deliyorum. Biraz uğraştırıyor ama böyle ufak tefek şeyler için de sıfırdan bir makine almak çok mantıklı değil tabii. Elimizdeki malzemeleri daha verimli kullanmaya çalışırım her zaman. Birkaç tane uç değiştiriyorum. Sonra en işe yarayanın bu olduğunu fark ediyorum ben. Bununla 4 ayak içinde birer tane delik açıyorum. Ardından da rafın tutturulduğu bu parçayı tekrar takıyorum. Dikişe başlayabilirim. Kumaşla ilk başta bir ölçü alıyorum. Yanlar için birer parça ve üst için bir parça olacak şekilde bir model düşündüm. Yan parçalarla üst parça bir biye ile birleşecek. Aldığım ölçülere göre kumaşı kesiyorum. Fitilli biye yapacağım. Fitilli biye yapımında da kullanmak için ilk baştaki gördüğünüz 4 tane çizginin içinde kalan kumaş parçalarını kullanacağım. Bu parçaların kısa kenarlarından birleştirerek bir tane uzun biye parçası elde edeceğim. Daha sonra bunun içine fitili geçireceğim. Biyenin ölçüsünü hesaplarken masanın çevresini hesapladım ilk önce. Bu çevre ölçüsünden bir 10 santim daha fazla aldım. Biye parçalarını kısa kenarlarından dikiyorum. Evde fitillik bir ip bulamadım. O yüzden ben de bu jüt ipi kullanacağım. Kalınlık olarak gayet yeterli. Makine ayağını ise değiştirip fermuar ayağı takıyorum.
Bu biyenin içindeki fitili yandan bu şekilde fermuar ayağı dikebiliyor. Gezi fermuar değil, bu normal fermuar ayağı. Bu şekilde ölçüsünü aldığım biyenin tamamına jüt ipi dikiyorum. Biyeyi dikeceğim ilk yüzeyi makineye yerleştiriyorum. Fitil kısmı kumaşın içine bakacak şekilde bu kumaşın üzerine de biyeyi yerleştiriyorum. Köşeden hemen dikmeye başlamıyorum. Yaklaşık bir 5 santimlik boşluk verip öyle dikiyorum. Ucunda bir birleştirme yapacağım. Biye diktiğim kumaş parçasını bir masaya alıyorum. Şimdi diğer kumaş parçasıyla birleştireceğim. İki kumaşı yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum, iğneliyorum ve dikiyorum.